Arkadaşlar merhaba. Şimdi de TrackMe'nin Wireshark trafik analizi odasındayız. Burada sorulan soruları birlikte yapacağız ve birlikte cevaplandırmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradaki lab'da 3 tane Nmap taramasını öne çıkartıyor. Bunlardan ilki TCP Connect Scan arkadaşlar. Yani Connect taraması. İkincisi Scene taraması arkadaşlar. Üçüncüsü ise UDP taraması. Şimdi bunları konuşacağız ve bunlarla ilgili soruları da birlikte Exercise Pickup üstünden çözüyor olacağız. Öncelikle TCP Connect Close Port Pickup dosyasında yani paket capture dosyasında şöyle bir senaryo var. 7 numaralı IP 123'ün 21 numaralı portuna senkronizasyon flag'ini yakarak iletiyor arkadaşlar. Buradan görebilirsiniz. Ama bu flag'e karşılık özellikle hedef makine yani sunucu diyelim buna 123 numaralı makine 21 numaralı servisinin çalışmadığını ifade etmek adına reset flag'ı gönderiyor. Yani reset flag ile buradaki 21 numaralı portun kapalı olduğunu, reset acknowledge'da biz bunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Birincisi Connect Scan'de bizim portun kapalı olduğunu görmek. Bir diğer konu ilgili gene Connect taramasında ilgili portun açık olduğunu görmek. Aynı şekilde 123'ün bu sefer 22 numaralı portuna senkronizasyon flag'ını iletiyor. 22 numaralı porttan da ilgili bizim source port adresimize sign iletiyor. Bu zaten işlem 22 numaralı portunda bir servis olduğunu ve bunun çalıştığını senkronizasyon ve acknowledge'la aslında sunucu bize iletmiş oluyor. Ve biz de 3 yol el sıkışmanın son aşaması olan acknowledge'la bir paket iletiyoruz ve daha sonra da reset flag ile buradaki bağlantıyı sonlandırıyoruz. Ama sonuç itibariyle 22 numaralı portun ilgili hedef makinede 123 numaralı makinede açık olduğunu anlamış olduk. Üçüncü yöntem scene taraması dediğimiz scene'in kapalı port taramasını şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Nmap taraması yaptığımızda karşımızdaki döküm yani 7 numaralı makinedeyiz. Nmap taraması yapıyoruz. Ve burada mmap-s şeklinde bir tarama yaptığımızı düşünelim. Yani senkronizasyon paketi iletiyoruz. 123'e 21 numaralı portuna geldi. 21 numaralı porttan da bize dönüş olarak reset acknowledge geldi. Bu ne demek? 21 numaralı port ayakta değil, 21 numaralı port kapalı demek arkadaşlar. Diğer konu da gene scene taramasında bu sefer portun açık olduğu. Özellikle 7 numaralı makine 123'e senkronizasyon flag'ini yakarak iletiyor. 22 numaralı porta. 22 numaralı porttan da sign dönüyor arkadaşlar bize. Yani 22 numaralı portun açık olduğunu görüyoruz. Biz devamında alacağımızı aldık. 22 numaralı portun açık olduğunu gördük. Dolayısıyla 3 yolla el sıkışma yani establish bir connection olmasını istemiyoruz ve direkt reset flag ile buradaki süreci tamamlatıyoruz arkadaşlar. Diğer tarama şekli de en çok bilinenlerden UDP taraması. UDP taramasındaki konu şu şekilde arkadaşlar. Bizim 7 numaralı makine 123'e UDP protokolünde bir paket iletiyor arkadaşlar. Bu paketin toplam boyutu 42 byte ve iletmiş olduğu hedef port adresi de 69. Hedef port adresi 69 oldu. Buradan da yakalayabiliriz. Ama dönüş olarak aynı makine 123 numaralı makine bize ICMP mesajı iletiyor. Ama burada bakınız 3 numaralı tipte ve 3 numaralı kodda iletiyor. Bu ne demek? İlgili portun erişilemez ve kapalı olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi bizim buradaki TrackMe'deki özellikle buradaki task'ımız, vazifemiz arkadaşlar ilgili soruları da çözmek. Burayı anladıktan sonra. Şimdi birlikte burada bize neyi soruyor? Bu soruları nasıl çözebiliriz? Birlikte bakacağız. İlk sorumuz kaç tane TCP Connect taraması yapılmış diyor. Şimdi TCP Connect taramasında ben kısa yollardan gideyim. Özellikle flag'lere geleceğim. Bakın şu an TCP'nin üstündeyim, flag'teyim ve şunu biliyorum. TCP Connect taramasında senkronizasyon bitinin 1 olması gerektiğini yani yakılması gerektiğini biliyorum. Diğer bildiğim nokta da acknowledge tarafının da kaç tane tarama yapıldığını sorduğu için ben tarama yaparken acknowledge flag'ini yakmıyorum arkadaşlar. Bir de acknowledge flag'ini seçeceğim ama buradaki arkadaşlar acknowledge flag'inin 0 olmasını istiyorum. Çünkü sadece scene gidecek bakınız. Çünkü bana TCP Connect taraması kaç tane yapıldı diyor. Diğer konu best practice'te özellikle bu tarzdaki bir taramada TCP Connect taramasında biz Windows size'ının
1024'ten büyük olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla ben bunu gene AND olarak yanına ekleyeceğim. Fakat arkadaşlar burada 1024'ten yukarıda olması benim için TCP Connect Scan olduğu anlamına gelecek ve 1024'ten büyük olanları seç diyeceğim arkadaşlar best pratikte. Ve ilk sorumuzun cevabı 1000 tane, yani tüm paketlerin %15.3'ü TCP Connect taraması yapıyor anlamı çıkıyor ve ilk soruya cevap olarak da 1000 yazacağız arkadaşlar. Diğer konu gene şunu sormuş: hangi tarama tipi kullanılıyor TCP 80 numaralı portu tararken demiş. O zaman ben de şöyle bir şey yapacağım. Destination portunun 80 olanlarını buna AND olarak eklemem lazım. Çünkü burası TCP Connect taraması. Eğer 80 olanı buraya eklediğimde bir tane de olsun bir satır çıkıyorsa o zaman TCP Connect taraması yapılıyor demektir. Ve bunun yanına bunu ekleyeceğim. Tabii ki 80 numaralı portu seçeceğim. Bakalım 80 numaralı portta satır çıkacak. Evet, o zaman bahsettiğimiz gibi şuralarındaki filtrelere de sahip olduğu için bu 80 numaralı hedef portunda da kullanılan tarama şekli TCP Connect taraması arkadaşlar. Şimdi bir sonraki soru artık UDP ile alakalı. Burayı komple siliyoruz arkadaşlar. Ve burada UDP'de bize şunu soruyor: kaç tane UDP close port mesajı geldi? Yani aslında destination veya işte port unreachable gibi mesajlar geldi diyor. O zaman ben şunu biliyorum. Özellikle UDP tarafında bir filtreleme yaptığımda bakınız destination unreachable'lar erişilemez olduğunu gösteriyordu değil mi? Buraya bastığım anda ICMP'nin içerisine baktığımda tip 3 ve kod 3 çıkacak. O zaman ben bu ikisinden kaç tane gelmiş? Yani ikisini birden böyle selected dediğimde, ikincisini de aynı şekilde and selected dediğimde bakınız kaç tane burada mesaj gelmiş. O zaman sorumuzun cevabı 1083 tane arkadaşlar UDP close port mesajı geliyor. İşte close port mesajı dediğimiz şey burası arkadaşlar. Şimdi diğer UDP ile ilgili bir soru, çok kıymetli bir soru arkadaşlar. Şunu sormuş. Burayı siliyorum arkadaşlar. Sorumuz şu. Özellikle 55 ile 70 portlarının içerisinde hangi port ayakta diyor. O zaman tarama yapacağım ya. UDP destination portların içerisinde, hedef portların içerisinde. Burada mutlaka bracket'i koyacağım arkadaşlar ve İlgili portum benim 55 ile 70 arasındakini soruyor. 55-70 değil, 55-80 de olabilirdi, 55-100 de olabilirdi. Ama diyorum ki hedef portum bunların içerisinde olanları bir çıkart diyorum arkadaşlar. Soru bu şekilde. Bunların içerisinde hangisi ayakta diye soruyor. Şimdi bakıyorum 67 numaralı porta ben UDP paketi göndermişim ve cevaben bana erişilemez dönmüş. 69 numaralı porta iletmişim, cevaben bana iletilemez, yani port ulaşılamaz dönmüş. Ama 68 numaralı hedef portum benim ayakta ve karşılığında bana hiçbir şey dönmemiş. Sorunun da cevabı burada 68 olacak arkadaşlar. Bir sonraki task'ta görüşmek üzere.